Hepinize merhabalar değerli izleyiciler. Canlı yayınımıza geçmeden önce Leyla ile Cino çok yakışıyor, bu dizi asla final yapmasın diyenler yayınımızı beğensin, sayımızı görelim. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Çok teşekkür ederim destekleriniz için. Bugün Leyla dizisinin 4. bölüm analiziyle tekrar sizlerle beraber olacağım. Geçtiğimiz bölümde bildiğiniz gibi gerçekler bir nebze de olsa ortaya çıkmaya başladı. Nur Ela'dan şüphelenmeye başladı. Leyla olduğunu düşünmeye başladı yani. Biliyorsunuz ki Leyla'nın mezarını kazdılar ve boş olduğunu öğrendiler. Bakalım bu bölümde neler yaşanacak. Leyla büyük ihtimalle bu bölüm Cino'ya gerçekleri açıklayacak diye düşünüyorum ben. Bir nebze de olsa gerçekler ortaya çıkacak diye düşünüyorum bu bölüm. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz bu arada. Arkadaşlar kanalımıza abone olup canlı yayınımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Çok teşekkür ederim destekleriniz için. Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Severek takip ediyoruz. Çok teşekkür ederim Kemal Bey, hoş geldiniz. Leyla dizisini beğendiniz mi? Yani geçtiğimiz bölüm çok heyecanlı geçti. Bu bölümde bir o kadar heyecanlı geçecektir diye düşünüyorum ben. Çünkü büyük ihtimalle bu bölüm Nur Leyla'ya çok yaklaşacak. Yani Ela'dan şüphelenmişti biliyorsunuz ki geçtiğimiz bölüm. Bu bölümde üzerine gidecek yani bu konunun. Bakalım neler yaşanacak. Heyecanla bekliyoruz. Benim en çok heyecanla beklediğim konulardan biri ise Leyla'nın Cino'ya gerçekleri açıkladığı sahneler olacaktır. Onun haricinde şöyle hemen bir yayını kontrol edeyim arkadaşlar. Onun haricinde Leyla biliyorsunuz ki Cino'ya yakında gerçekleri açıklayacak ve Nur'un da onun aslında üvey annesi değil de gerçek annesi olduğunu söyleyecektir. Belki bilmeyenler vardır. Nur aslında Cino'nun gerçek annesi, üvey annesi değil. Gerçek evladını kadın üvey evlat olarak büyütmüş. Büyük bir acımasızlık olduğunu düşünüyorum. Özellikle de geçen hafta ve ondan önceki hafta diziye çok büyük bir ilgi geldi. Güzel de reytingler toplamış. Bu şekilde devam etmesini istiyorum açıkçası. Uzun sürmesini istiyorum. Erken final yapmasını istemiyoruz. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz bu arada arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Çok teşekkür ederim destekleriniz için. Özellikle Leyla karakterinin ufaklık hali, yani minik Leyla gerçekten efsane bir oyunculuk sergiledi. Geçtiğimiz hafta ve ilk bölümde özellikle ilk bölümdeki performansı bayağı haber konusu oldu. Herkes çok beğenmiş oyunculuk performansını. Kendisi zaten şu anda yani Cemre Baysel gibi başrol karakter diyebilirim. Çünkü bölümün yarısı mesela ilk 2-3 bölümde bölümün yarısında biliyorsunuz ki şeyi gösteriyorlar. Geçmiş sahneleri gösteriyorlar. Yani geçmiş sahneler dediğim geçmiş yıllarda yaşanan olayları gösteriyorlar. Yani bu bölümde de bir nebze de olsa olaylar ortaya çıkmaya başlayacaktır. Leyla inşallah bu bölüm Cino'ya gerçekleri açıklayacaktır ve çocukluk aşkına kavuşacaktır diye düşünüyorum. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz bu arada arkadaşlar. Kanalımıza destek olmak için abone olup canlı yayınımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Çok teşekkür ederim destekleriniz için. Arkadaşlar canlı yayınımızı beğenmeyi unutmayın. Önerilenleri düşelim. Daha fazla kişinin karşısına çıkalım. Geçtiğimiz bölümde biliyorsunuz ki Nur Leyla'dan bayağı şüphelenmişti. Bu bölümde daha da üzerine gidecek konunun. Ve Leyla, yani Ela'nın Leyla olduğunu düşünüyor ki doğru tahmin ediyor. Ama bu gerçekler hemen ortaya çıkmayacaktır tabii ki de. Birkaç bölüm sürecektir gerçeklerin ortaya çıkması. Benim en çok merak ettiğim sahnelerden biri ise Cino'nun gerçekleri öğrendiği sahnelerdir. Ki çoğu izleyici de bu sahneleri merakla bekliyorlar şu anda. Gerçekler bir an önce ortaya çıksın istiyorum açıkçası.
şöyle de bir durum var. Cino eğer ki gerçekleri öğrenirse Nur'un yani Ela'nın Leyla olduğunu öğrenirse ve Nur'un gerçek annesi olduğunu öğrenirse çok sinirlenecektir. Yani düşünsenize, sonuç olarak gerçek annesinin yanında yıllardır üvey evlat olarak büyümüş bir çocuktan bahsediyoruz. Böylesine güzel bir dizi aslında. Bu sezon güzel de reytingler topladı. Bu şekilde de devam etmesini istiyorum açıkçası. Erken final yapmasını istemiyorum. Çünkü çok güzel bir sosyal sorumluluk altında yapılan bir sosyal sorumluluk projesi altında yapılan bir dizi olmuş. Biliyorsunuz ki çocuklara karşı olan bu şiddet son dönemlerde çok fazla artmış durumda. Ve bu durumları biraz da insanların gözüne tekrar tekrar sokmak istiyorlar ki insanlar biraz daha bilinçlensin. Yani bir nebze de olsa bu olayları artık susmamamız gerektiğini gösteren bir senaryoya sahip dizimiz. Yani reytingler biliyorsunuz ki geçtiğimiz hafta da birinci sıraları zorladı. Yani ikinci bölüm zaten birinci sıraya çıkmıştı. Üçüncü bölüm bire çıktı mı tekrar onu kontrol etmedim ama şu an için gayet iyi ilerliyor dizinin reytingleri. Ve bu şekilde devam etmesini istiyorum açıkçası. Çünkü dizinin konusu ve senaryosu mükemmel. Yani oyuncular harika. Cemre Baysel'in başrol oyunculuğu zaten tartışılmaz. Efsane bir oyuncu kendisi. Yurt dışından ve Türkiye'den büyük bir takipçi kitlesi var kendisini, biliyorsunuzdur büyük ihtimalle. Arkadaşlar, bu arada kanalımıza abone olup canlı yayınımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Çok teşekkür ederim destekleriniz için. Şu ana kadar burada bulunduğunuz için. Büyük ihtimalle Leyla bu bölüm Cino'ya gerçekleri açıklamak isteyecek. Ya da Cino bazı şeylerden şüphelendikçe artık gerçekleri duymak isteyecektir. Ve Cino gerçekleri öğrendiğinde ise çocukluk aşkına kavuşacak. Bu sahnelerde izleyicilerin çok hoşuna gidecektir diye düşünüyorum. Özellikle Nur ve Mali'nin cezasını çektiği, yani adaletin yerini bulduğu sahneleri izlemek için sabırsızlanıyoruz diyebilirim. Şu ana kadar 20 oy gelmiş. Herkes diziyi beğendiğini söylüyor. Zaten geçtiğimiz bölümde de çok güzel bir rating topladı dizi. İzleyiciler tarafından çok büyük bir ilgi gördü. Bu şekilde devam etmesini istiyorum ben açıkçası. Çünkü böylesine güzel bir sosyal sorumluluk projesi altında yapılan bir dizinin uzun sürmesini isterim. İnsanların biraz daha bilinçlenmesi lazım çünkü. Yani çocuklara olan şiddet ve istismar biliyorsunuz ki son zamanlarda çok fazla artmış durumda. Ve artık buna insanların sessiz kalmaması gerektiğini düşünüyorum. Bir nebze de olsa inşallah yani insanlar biraz daha bilinçlenir. Yani reytingler eğer ki bu şekilde devam ederse dizimiz en az 25 ila 30 bölüm devam edecektir diye düşünüyorum ben. Çünkü biliyorsunuz ki reytingleri düşük olan diziler erken finale gidebiliyor maalesef ki. Eğer ki bu şekilde güzel ilerlerse reytinglerimiz daha da uzun sürecektir diye düşünüyorum. Ama çok da uzun sürmeyecek, yani öyle 40-50 bölüm kadar uzun süreceğini sanmıyorum. Çünkü belli bir yerde konu tıkanacak, senaryo tıkanacak ve dizi final yapacaktır diye düşünüyorum. Hepiniz hoş geldiniz bu arada arkadaşlar tekrardan. Kanalımıza destek olmak için canlı yayınımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Çok teşekkür ederim destekleriniz için. Muhteşem bir dizi demişsiniz. Size kesinlikle katılıyorum. Şöyle de bir durum var. Dizinin konusu zaten, senaryosu çok güzel. Ele alınan konu gerçekten harika. İnsanların biraz daha bilinçlenmesi ve böyle çocuklara olan şiddete karşı artık susmamamız gerektiğini öne süren bir dizi. Senaryoyu gerçekten ben çok beğendim ki zaten diziyi izleyen bütün izleyiciler de aynı şekilde düşünüyordur diye düşünüyorum. Yani bakalım neler yaşanacak. Cino bu bölüm gerçekleri öğrenecek mi? Özellikle ben Nur ve Mali'nin cezalarını çektiği, yani adaletin yerini bulduğu sahneleri izlemek için sabırsızlanıyorum. Çünkü biliyorsunuz ki Nur maalesef ki Cino'yu evlatlık olarak evine aldı. Ama belki bilmeyenler vardır. Aslında Cino'yu evlatlık olarak değil de aslında öz oğlu kendisi. Kendimi onun yerine koyuyorum. Gerçekleri öğrendiğinde çıldıracaktır. Yani kendimi onun yerine koyduğumda ben böyle bir şey öğrenmiş olsaydım neler hissederdim tahmin edemiyorum. Gerçekten çok üzücü bir sahne olacaktır diye düşünüyorum.
Ve her ne kadar gerçek annesi olduğunu öğrense de Cino adaletin yerini bulmasını sağlayacaktır. Leyla'ya bu konuda destek olacak ilerleyen bölümlerde. Yani Leyla ve Cino, Mali ve Nur'dan çok ağır bir şekilde intikamını alacaktır diye düşünüyorum. Hepiniz yeniden hoş geldiniz bu arada arkadaşlar. Kanalımıza destek olmak için abone olup canlı yayınımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Çok teşekkür ederim destekleriniz için. Sizler neler düşünüyorsunuz? Diziyi beğendiniz mi? Senaryoyu beğendiniz mi? Geçtiğimiz hafta reytingler yine harikaydı. Dizinin reytingleri şu an için çok iyi ilerliyor. Ve bu şekilde devam etmesini istiyoruz açıkçası. Çünkü böylesine güzel bir senaryoya sahip olan bir dizi uzun sürsün isterim ben. Biliyorsunuz ki ne kadar saçma diziler izledik şu ana kadar. Böylesine güzel bir senaryonun da uzun süre devam etmesini istiyoruz açıkçası. Tekrardan hoş geldiniz bu arada arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Çok teşekkür ederim destekleriniz için. Şu ana kadar 30 oy gelmiş totalde. Kendi aramızda yapmış olduğumuz ufak bir anket var. Diziyi beğendiniz mi diye. %97 oyla çoğu kişi beğendiğini söylemiş. %3'lük ufak bir kısım diziyi beğenmemiş. Tabii ki beğenmeyenler de olacaktır. Fakat reytinglere göre, yani reyting rakamlarına baktığımızda zaten dizinin genel olarak çok fazla beğenildiği ortaya çıkıyor. Onun haricinde Leyla karakterini canlandıran minik Leyla, yani ufak kızdan bahsediyorum. Harika bir oyunculuk sergiledi. Geçtiğimiz bölümde de öyle. Biliyorsunuz ki bölümün yarısında geçtiğimiz, yani yılları gösteriyorlar. Yani geçmiş yıllardan biraz sahneleri gösteriyorlar. Yaşanan olayları tekrardan gösteriyorlar. Yani ufak Leyla, minik Leyla'nın sergilediği o yaştaki bu oyunculuk performansı gerçekten takdire şayan diyebilirim. Çünkü kendisi harika bir oyunculuk sergiledi. Özellikle ilk bölümdeki oyunculuğu çok büyük bir haber konusu oldu. İzleyiciler tarafından da çok fazla beğenildiğini düşünüyorum. Bu bölümde de inşallah Cino gerçekleri öğrenir. Ama büyük ihtimalle Leyla Cino'ya bütün gerçekleri açıklamayacaktır. Yani birkaç bölüm içerisinde öğrenir diye düşünüyorum. Yani gerçekler hemen ortaya çıkmayacaktır diye düşünüyorum. Arkadaşlar bu arada hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup canlı yayınımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Çok teşekkür ederim destekleriniz için. Sizler neler düşünüyorsunuz genel olarak? Minik Leyla hakkında ne düşünüyorsunuz? O küçük kız hakkında bahsediyorum. Yani oyunculuğunu beğendiniz mi? Açıkçası geçtiğimiz hafta ve ilk bölümdeki verdiği performans bütün izleyiciler tarafından çok büyük bir ilgi görmüş durumdaydı. Özellikle ilk bölümdeki verdiği performans çok iyiydi. Yani o yaştaki bu yetenek gerçekten harika. Takdir ediyoruz kendisini. İleride de zaten büyük ihtimalle kendisini, yani yaşı büyüdükçe başka dizilerde de göreceğimizi eminim ben. Hatta Cemre Baysel'in yaşlarına geldiğinde de başrol oyuncu bile olabilir diye düşünüyorum. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz bu arada arkadaşlar. Kanalımıza abone olup canlı yayınımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Çok teşekkür ederim destekleriniz için. Teşekkürler yayın akışı için demişsiniz. Ben teşekkür ederim destekleriniz için. Çok sağ olun. Hoş geldiniz bu arada hepiniz. Yani şu ana kadar 35-40 oy gelmiş totalde. %94 ile herkes diziyi beğendiğini söylemiş. %6'lık ufak bir kısım var beğenmeyen. Tabii ki herkes beğenecek diye bir durum yok ama sonuç olarak dizi çoğu kişi tarafından beğenildi ve şu anda reytingler harika ilerliyor. Ki zaten Cemre Baysel'in biliyorsunuz ki başrolde olduğu çoğu dizi tutuyor ve bayağı da izleniyor. Aynı şekilde Leyla dizisi de şu anda çok iyi ilerliyor. Ve bu şekilde devam etmesini istiyoruz biz açıkçası. Çünkü böylesine güzel bir senaryonun ben erken final yapmasını istemem açıkçası. Çünkü insanlara bu dizide biraz daha bilinçlendirmek amaçlı yapıldığını düşünüyorum bu dizinin. Sosyal sorumluluk projesi altında yapılan bir dizi. Geçtiğimiz aylarda ve bu yıl içerisinde yaşanan bu çocuklara şiddet olaylarından dolayı insanların artık bilinçlenmesi ve bizim de Türk halkı olarak
bu duruma artık bir dur dememiz gerekiyor diye düşünüyorum. Susmamamız gerektiğini düşünüyorum yani. Bu arada Azerbaycan'a da tekrardan selamlar olsun buradan. Çok çok selamlar gönderiyorum. Çok seviyoruz sizleri. Kendileri de biliyorsunuz ki Türk dizilerini çok seviyorlar ve yakından takip ediyorlar. Ratinglerde de onların çok büyük payları vardır diye düşünüyorum. Azerbaycan'dan sağlam bir kitle geldi çünkü diziye. Çok büyük bir ilgi topladı Azerbaycan'da da. Beğenildiğini düşünüyorum. Gelen yorumlardan da zaten takip ettiğim kadarıyla Azeri dostlarımız çok beğenmişler diziyi. Ve reytinglerde de izledikleri için güzel bir oynama yapıyor. Rakamlarda artış sağlıyor. Bu da aslında bizim hoşumuza gider çünkü dizinin daha fazla ilerlemesini sağlar. Buradan yani Azerbaycan'a tekrar selamlar yolluyorum. Çok seviyoruz kendilerini. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olup canlı yayınımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Çok teşekkür ederim destekleriniz için. Şu ana kadar burada bulunduğunuz için. İzleyicilerin en çok merak ettiği sahnelerden birisi ise Leyla'nın Cino'ya gerçekleri açıkladığı sahneler olacaktır. Bu bölüm Leyla büyük ihtimalle Cino'ya gerçekleri açıklamayacak. Yani Cino bu bölüm gerçekleri öğrenemeyecek ama birkaç bölüm içerisinde gerçekleri öğrenecektir diye düşünüyorum. Ve ilerleyen bölümlerde de eğer ki Leyla aslında Cino'nun gerçek annesi olduğunu söylersen Nur'un, yani belki bilmeyenler vardır, Nur aslında Cino'nun gerçek annesi ve kendi oğlunu üvey evlat olarak yetiştirmiş ve büyütmüş. Bu gerçekler ortaya çıktığında Cino çok büyük yıkılma yaşayacaktır, çok üzülecektir diye düşünüyorum. Ve Leyla'ya yardım edecektir intikam almasında. Adaletin yerini bulmasını isteyecektir o da. Her ne kadar gerçek annesi olduğunu öğrense de Leyla'ya destek olacaktır. Çünkü yapılan bu büyük acımasızlıkta o da sessiz kalmak istemeyecektir diye düşünüyorum. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz bu arada arkadaşlar. Kanalımıza abone olup canlı yayınımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Çok teşekkür ederim destekleriniz için. Sizler neler düşünüyorsunuz? Diziyi beğendiniz mi? Geçtiğimiz bölüm beğendiniz mi? Bu bölüm özellikle efsane olacak çünkü gerçekler bir nebze de olsa biraz daha ortaya çıkmaya başlayacak. Ve birkaç bölüm sonra da büyük ihtimalle Leyla Cino'ya aslında o ufakken, yani çocukluk aşkının o olduğunu söyleyecek. Yani ben Leyla'yım diyecek. Ve o zamanki bölümden, ya o sahneden sonraki bölümler ise çok daha heyecanlı olacaktır diye düşünüyorum. Bu çocukluk aşkının doğuşunu izlemek bizim için çok güzel olacak. Çünkü biliyorsunuz ki çocukken çok büyük acılar çekmişler ve büyüdüklerinde de, yani büyüdüklerinde de birbirlerini bulamamışlar. Yani ikisi de birbirini öldü zannediyorlarmış. Tabi bu da Nur'un oyunlarından birisi biliyorsunuz ki. Maalesef ki Nur'a çok kötü yorumlar gelmiş geçen hafta ve ilk bölümden sonra. Her ne kadar dizi karakteri olmuş olsa da maalesef ki biliyorsunuz gerçek hayatta da böyle insanlar mevcut. Yani böylesine güzel bir sosyal sorumluluk projesi altında yapılan bir dizinin ben çok uzun süre devam etmesini isterim. Erken final olmasını istemem açıkçası. Yani sizler neler düşünüyorsunuz? Özellikle Leyla'nın küçüklük minik Leyla'dan bahsediyorum. Efsane bir oyunculuk sergiledi. Kendisi çok güzel bir oyunculuk sergiledi ve o yaşta bu yeteneğe sahip olması gerçekten takdir edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Kendisi çok büyük bir haber konusu oldu. Yani Cemre Baysel'in ufaklık halini canlandırması da gerçekten onun için çok büyük bir avantaj diyebilirim. Yani böyle de bir yeteneğe sahip olduğu için ilerleyen yaşlarda da tekrardan minik Leyla'yı ekranlarda göreceğiz diye düşünüyorum ben. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz bu arada arkadaşlar. Kanalımıza abone olup canlı yayınımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Çok teşekkür ederim destekleriniz için. Azerbaycan'a da buradan tekrar selamlar olsun. Çok seviyoruz kendilerini. Biliyorsunuz ki reytinglerin aslında bu kadar yüksek olmasının sebeplerinden birisi de Azerbaycanlı kardeşlerimizin de diziye göstermiş olduğu ilgiden kaynaklanıyor.
Hem Türkiye'den çok fazla izleniyor, hem Azerbaycan'dan, hem de yurt dışından çok fazla izleyen bir kitle var. Cemre Baysel'i biliyorsunuz ki Türkiye'de her ne kadar seviliyor olsa da yurt dışında da bir o kadar seveni var aslında kendisini. Her dizisi çok fazla izleniyor. Ama bu dizi özellikle çok güzel bir ilgi gördü. Ratingler bayağı uçuşta yani diyebilirim. Herkese selam demişsiniz. Hoş geldiniz Mehmet Bey. Aleykümselam, hoş geldiniz. Şu ana kadar açtığımız ankette toplamda 60 oy gelmiş. %97'lik kısım evet oyu atmış. %3'lük ufak bir kısım da hayır oyu atmış. Herkes beğendiğini söylüyor diziyi. Açıkçası dizinin senaryosu mükemmel. Böylesine güzel bir sosyal sorumluluk projesi altında yapılan dizinin ben çok uzun süre devam etmesini isterim. Çünkü biliyorsunuz geçtiğimiz aylarda yaşanan olaylar ve bu yıl içerisinde yaşanan bu çocuklara karşı olan şiddetin artması bizleri çok rahatsız etmiş durumdaydı. Artık insanların biraz bilinçlenmesini istiyoruz diyebilirim. İnşallah biraz daha insanlar bilinçlenir. Yani bunu aslında bir diziyle insanların gözüne ne kadar sokabiliriz bilmiyorum ama artık bizlerin bu konuya sessiz kalmamamız gerektiğini tekrar tekrar vurgulamaya çalışan bir dizi senaryosu olmuş. Gerçekten senaristlerin de eline emeğine sağlık diyorum. Aslında biliyorsunuz ki dizinin senaryosu yurt dışından uyarlama bir senaryo. İlk birkaç bölüm benzer olabilir ama ilerleyen bölümlerde değişiklikler olacaktır. Yani tabii ki de birebir aynı senaryoyu yansıtmıyorlar. Bakalım neler yaşanacak. İnşallah Cino gerçekleri öğrenecek. Leyla bu bölüm büyük ihtimalle Cino'ya gerçekleri açıklamayacak. Ama bu efsanevi aşk biliyorsunuz ki yavaş yavaş doğmaya başladı. Alevlenmeye başladı diyebilirim. Ve yakında Leyla Cino'ya gerçekleri açıklayacak ve Nur'un aslında onun gerçek annesi olduğunu söyleyecektir. Arkadaşlar bu arada hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup canlı yayınımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Çok teşekkür ederim destekleriniz için. Şu ana kadar burada bulunduğunuz için. Azerbaycan'a da tekrar tekrar selamlar yolluyorum buradan. Çok seviyoruz sizleri. Diziye de Azeri kardeşlerimiz çok büyük bir ilgi gösterdi. Geçtiğimiz hafta ve ilk bölümden sonra güzel ilgiler geldi. Ratinglerin aslında bu kadar yüksek olmasının bir sebebi de yurt dışından gelen ve Azeri kardeşlerimizin de diziye göstermiş olduğu ilgiden kaynaklanıyor. Ve reytinglerin de bu şekilde yüksek ilerlemesini istiyoruz açıkçası. Eğer ki böyle ilerlerse en az şöyle bir 30-35 bölüm izleriz diye düşünüyorum ben. Erken final yapmasını istemiyorum çünkü dizinin. Çünkü böylesine güzel bir senaryonun uzun süre devam etmesini isterim. Geçtiğimiz yıllarda ve bu yıl içerisinde bir sürü değişik senaryo izledik. Çok saçma senaryo da gördüm. Böylesine güzel bir sosyal sorumluluk projesi altında yapılan dizinin erkenden final yapıp ekranlara veda etmesi bütün izleyicileri üzecektir diye düşünüyorum ben. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz bu arada arkadaşlar. Kanalımıza abone olup canlı yayınımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Çok teşekkür ederim destekleriniz için. Şu ana kadar burada bulunduğunuz için. Sizler neler düşünüyorsunuz? Diziyi beğendiniz mi? Dizinin senaryosunu beğendiniz mi? Dizinin senaryosu biliyorsunuz ki belki bilmeyenler vardır. Yurt dışından uyarlama bir dizi. Fakat şöyle de bir durum var. İlk birkaç bölümde belki senaryoyu çok benzetmeye çalışabilirler ama sonrasında senaryodaki değişiklikler yani bize uyarlandığı için bazı değişiklikler sağlanacaktır diye düşünüyorum. Bu arada ben maksimum 1-2 bölüm içerisinde Leyla'nın Cino'ya gerçekleri açıklayacağını düşünüyorum. Cino Nur'un aslında gerçek annesi olduğunu öğrendiğinde ise Leyla biliyorsunuz ki bu gerçeği biliyor. Ve gerçekleri söylediğinde Leyla yani Cino yıkılacaktır diye düşünüyorum. Çok üzülecek. Ve her ne kadar gerçek annesi olsa da Leyla'ya destek olacaktır. Ve adaletin yerini bulmasını isteyecektir. Nur ve Mali'nin cezasını çektiği sahneleri çok görmek istiyorum. Özellikle Leyla ve Cino'nun Nur ve Mali'den intikam aldığı sahneler izleyicilerin çok hoşuna gidecektir diye düşünüyorum. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz bu arada arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Çok teşekkür ederim destekleriniz için. Şu ana kadar totalde 90 oy gelmiş.
Kendi aramızda öyle yapmış olduğumuz bir anket var. Diziyi beğendiniz mi diye. %97'lik bir kısım diziyi beğendiğini söylemiş. Çoğu kişi zaten diziyi beğenmiş ki reytingler şu anda tavan yapmış durumda. Bu şekilde de devam etmesini istiyorum ben açıkçası. Reytinglerde düşme olmazsa eğer bir 30 ila 35 bölüm izleyeceğiz diye düşünüyorum ben. Ki zaten dizinin senaryosu biliyorsunuz ki çocuklara karşı olan bu şiddetin artık durması için, yani insanların susmaması gerektiğini ele alan bir dizi. Böylesine güzel bir senaryonun da uzun süre devam etmesini isterim ben açıkçası. Çünkü biliyorsunuz ne kadar fazla saçma dizi var ve izleyen insanlar da var. Şimdi ben onları da yargılamıyorum tabii ki ama sonuç olarak böylesine güzel bir senaryonun erkenden bitmesini asla istemem diyebilirim. Arkadaşlar bu arada hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup canlı yayınımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Çok teşekkür ederim destekleriniz için. Şu ana kadar burada bulunduğunuz için. Azerbaycan'a da buradan tekrardan selamlar olsun. Çok seviyoruz sizleri. Biliyorsunuz ki Türk dizilerini de çok seviyorlar kendileri. Ve Leyla dizisini de çok beğenmişler. Geçtiğimiz hafta bayağı yorum geldi. Beğendiklerini söylediler ve reytinglerinde aslında yüksek olmasının bir nedeni de Azeri kardeşlerimizin de bu diziye göstermiş olduğu ilgiyle alakalıdır. Bu şekilde devam etmesini istiyoruz açıkçası. Ratinglerin düşmesini istemiyoruz. Eğer ki düşüş yaşarsa dizimiz maalesef ki erken finale gidebilir. Ki böylesine güzel bir dizinin de ben erken final yapmasını istemiyorum açıkçası. Özellikle Leyla'nın Cino'ya gerçekleri açıklayıp da çocukluk aşklarını yaşadıkları sahneleri merakla bekliyorum. Ki bütün izleyiciler de şu anda bu sahneler için bekliyorlar diye düşünüyorum. Ve Leyla ile Cino'nun Nur ve Mali'den intikamını aldıkları sahneler izleyicilerin çok hoşuna gidecektir. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz bu arada. Toplamda 100 oy gelmiş. %96 ile herkes diziyi beğendiğini söylüyor. %4'lük ufak bir kısım var beğenmeyen. İlla ki herkes beğenecek diye bir şart yok ama genel olarak dizi şu anda çok iyi ilerliyor ve Cemre Baysel'in zaten başrol olarak oynadığı dizilerin çoğu tutuyor biliyorsunuz ki. Ve bu dizide de hani kendisine verilen rol gerçekten çok iyi. Özellikle böylesine güzel bir sosyal sorumluluk projesi altında yapılan dizide Cemre Baysel'i de başrol oyuncusu olarak görmek bizleri çok mutlu etti diyebilirim. Biliyorsunuz ki kendisi Türkiye'de çok fazla sevilen bir oyuncu. Türkiye'de sevildiği kadar aslında yurt dışında da çok fazla seveni var. Bir o kadar da takipçi kitlesi var diyebilirim. Bakalım neler yaşanacak. Gerçekler bir nebze de olsa ortaya çıkmaya başlayacak. Çünkü biliyorsunuz ki Nur Ela'dan şüphelenmeye başladı. Yani Ela dediğim aslında Leyla oluyor. Gerçeklerin peşine düşecek. Mezarı kazmışlardı biliyorsunuz ki içinden Leyla çıkmadığını gördüklerinde ise Leyla'yı araştırmaya başladılar. Ve bu bölümde de aslında Leyla'nın peşine düşecek Nur. Ve Ela'dan iyice şüphelenmeye başlayacak ama gerçek bir delil ortaya koyamayacaktır diye düşünüyorum. Ama yakında Leyla Cino'ya gerçekleri açıklayacak. Yakında dediğim 1-2 bölüm içerisinde gerçekleri açıklayacaktır. Ve Nur ve Mali'den intikamlarını alacaklardır diye düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz ki aslında Cino Nur'un gerçek oğlu, öz oğlu ama yıllardır kendisini üvey evlat olarak yetiştirmiş. Böylesine bir acımasızlık karşısında Cino'nun sessiz kalacağını hiç sanmıyorum ben. Adaletin yerini bulmasını isteyecektir o da ve Leyla'nın yanında duracaktır. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz bu arada arkadaşlar. Kanalımıza abone olup canlı yayınımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Çok teşekkür ederim destekleriniz için. Sizler neler düşünüyorsunuz? Diziyi beğendiniz mi? Senaryo hakkında ne düşünüyorsunuz? Biliyorsunuz ki bir sosyal sorumluluk projesi altında yapılan bir dizi. Her ne kadar yurt dışından Türkiye'ye uyarlanmış olsa da yani sonuç olarak geçtiğimiz yıllarda ve bu ay içinde yaşanan bu
kötü olaylar. Tekrardan bahsedip de sizlerin canınızı sıkmak istemiyorum ama yaşanan bu kötü olaylardan sonra artık biraz daha insanların bilinçlenmesi için yapılmış olduğunu düşünüyorum bu dizinin. Yani insanların artık susmaması gerektiğini düşünüyorum. Ve artık insanların biraz daha gözüne tekrar tekrar sokularak bu durumu artık bir dur dememiz gerektiğini düşünüyorum bu diziyle beraber. İnşallah böylesine güzel bir senaryo uzun süre devam eder. İzleyiciler tarafından güzel de bir ilgi gördü aslında dizimiz. Ve bu şekilde devam etmesini istiyoruz açıkçası. Bakalım neler yaşanacak, heyecanla bekliyoruz. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olup canlı yayınımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Çok teşekkür ederim destekleriniz için. Şu ana kadar burada bulunduğunuz için. Şu ana kadar toplamda 120 oy gelmiş. Kendi aramızda yapmış olduğumuz ufak bir anket var. %97'lik oyla çoğu kişi diziyi beğendiğini söylemiş. %3'lük az bir kısım beğenmemiş. Tabii ki de herkes beğenecek diye bir kaydı yok ama çoğu kişi diziyi beğenmiş ve reytingler geçtiğimiz hafta ve ikinci bölümden sonra biliyorsunuz ki birinci sıralarda devam etmekte. İnşallah dizinin reytingleri aynı bu şekilde devam eder ve en az şöyle bir 30 ila 35 bölüm izleriz diyorum. Çünkü böylesine güzel bir senaryonun ben erkenden final yapmasını asla istemem. Ki zaten izleyicilerin de yorumlarına çok dikkat ettim geçtiğimiz hafta. Herkes dizinin uzun süre devam etmesini istiyor. Özellikle Cino ile Leyla'nın aşklarını yaşadıkları, yani çocukluk aşklarına kavuştukları sahneleri merakla bekliyor herkes. Ve biliyorsunuz ki minik Leyla, yani Cemre Baysel'in ufaklık, yani Leyla'nın ufaklık halini canlandıran kız ise çok büyük bir haber konusu oldu. Kendisi efsane bir oyunculuk sergiliyor. O yaşta bu yetenek gerçekten takdir edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum ben. Ki kendisini de ilerleyen yaşlarında, biraz daha büyüdüğünde de tekrardan dizilerde göreceğiz diye düşünüyorum. Hatta Cemre Baysel'in yaşlarına geldiğinde de kendisini başrol oyuncu olarak bile görebiliriz diye düşünüyorum. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz bu arada arkadaşlar. Kanalımıza abone olup canlı yayınımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Çok teşekkür ederim destekleriniz için. Azerbaycan'a da buradan tekrar selamlar olsun. Çok seviyoruz sizleri. Kendileri biliyor, geçtiğimiz hafta okuduğum yorumlara göre Azerbaycan'dan da çok büyük bir kitle şu anda diziye güzel bir ilgi gösteriyor. Aslında reytinglerin bu kadar yüksek olmasının bir sebebi de Azerbaycanlı kardeşlerimizin de bu diziye göstermiş olduğu ilgiden kaynaklanıyor. Hem Türkiye'den hem Azerbaycan'dan şu anda güzel bir talep görüyor dizi. Ve bu şekilde devam ederse eğer dizi en az 30 ila 35 bölüm devam edecektir diye düşünüyorum. Ve asla erkenden final yapmasını istemiyoruz. Çünkü Cemre Baysel'e ben hayranım. Kendisinin bütün dizi ve filmlerini izledim. Yani özellikle bu dizinin konusu ve senaryosu çok hoşuma gitti. Yani izleyiciler tarafından da beğenildiğini düşünüyorum. Böylesine güzel bir sosyal sorumluluk projesi altında yapılan dizinin çok daha uzun süre devam etmesini isterim. Erken final bütün izleyicileri üzecektir. İnsanları bir nebze de olsa biraz daha bilinçlendirmek için yapılmış olan bir dizi olduğunu düşünüyorum ben. Artık susmamamız gerektiğini düşünüyorum bazı şeylere karşı. Tepkisiz kalmak hiçbir şey çözmüyor çünkü. Özellikle çocuklara karşı olan yapılan bu şiddete asla tepkisiz ve sessiz kalmamamız gerekiyor. Böylesine güzel bir diziyle de bunu bizlere böylesine güzel bir senaryo sunmaları çok hoşumuza gitti diyebilirim. Özellikle de Cemre Baysel'in başrolde olması benim çok hoşuma gitti ve izleyiciler tarafından da çok beğenildi kendisi. Türkiye'de çok büyük bir kitlesi var kendisinin. Çok beğeniliyor. Kendi oyunculuğu çok seviliyor. Ve özellikle de Leyla karakterini canlandıran o minik Leyla gibi güzel bir oyuncuyu da bu diziye dahil etmeleri. Yani o yaştaki yeteneği gerçekten çok iyi keşfetmişler. Yani aslında bunların hepsini toplayınca dizinin reytinglerinin neden bu kadar iyi ilerlediğini anlatıyor bize. İnşallah bu şekilde devam eder diyorum. Ben şöyle en az bir 35 bölüm izlemek isterim. Erken final olmasını asla istemem çünkü. Arkadaşlar bu arada hepiniz tekrardan hoş geldiniz. Kanalımıza abone olup canlı yayınımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Çok teşekkür ederim destekleriniz için. Şu ana kadar burada bulunduğunuz için. Şu anda 130 oy gelmiş toplamda. Kendi aramızda öyle ufak bir anket yaptık.
%96'lık bir kısım diziyi beğendiğini söylüyor. %4'lük azınlık bir kısım da diziyi beğenmemiş. Herkes beğenecek diye bir kaydı yok ama sonuç olarak çok fazla kişi diziyi beğendiğini söylemiş ve ki zaten bu da reytinglerden belli oluyor. İnşallah bu şekilde devam edecektir reytingler. Dizi biliyorsunuz ki reytingler de ani düşüşler yaşanırsa erken finale gidebilir ve bu da izleyicilerin hiç hoşuna gitmez. Açıkçası benim de hiç hoşuma gitmez. Çünkü Cemre Baysel'i çok seviyorum. Oyunculuğuna hayranım. Ki böylesine güzel bir sosyal sorumluluk projesi altında yapılan dizinin de uzun süre devam etmesini isterim açıkçası. Çocuklara karşı olan şiddeti artık bir dur dememiz gerekiyor. Artık susmamamız gerekiyor. Böylesine güzel bir dizi inşallah uzun soluklu devam eder diyorum. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz bu arada arkadaşlar. Kanalımıza abone olup canlı yayınımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Çok teşekkür ederim destekleriniz için. Azerbaycan'a da buradan tekrar selamlar yolluyorum. Çok seviyoruz sizleri. Diziye çok büyük bir ilgi geldi Azerbaycan tarafından. Biliyorsunuz ki Türkiye'de çekilen dizileri kendileri çok seviyorlar ve izliyorlar. Özellikle Leyla dizisine çok güzel bir ilgi gösterdiler. Ve reytinglerin de bu kadar aslında yüksek olmasının sebeplerinden birisi de Azeri dostlarımızın bu diziye göstermiş olduğu ilgiden kaynaklanıyor. Hem kendi ülkemizden hem Azerbaycan'dan hem de yurt dışındaki Cemre Baysel'i seven takipçi kitlesinden dolayı reytingler şu anda çok iyi ilerliyor ve bu şekilde devam ederse en az 35 bölüm izleyeceğimizi düşünüyorum ben. Ama reytinglerde ani düşüşler yaşanırsa erken finale gidebiliriz. Erken finalde izleyicilerin hiç hoşuna gitmez ve açıkçası böylesine güzel bir senaryoyu da erkenden final yaptığını da görmek istemem ben. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz bu arada arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Çok teşekkür ederim destekleriniz için. Sizler neler düşünüyorsunuz? Minik Leyla hakkında ne düşünüyorsunuz? Senaryoyu beğendiniz mi? Cemre Baysel'i beğeniyor musunuz? Oyunculuğu hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani birkaç yorum okudum ben. Leyla ile Cino'yu yakıştırmamışlar. Başka bir erkek başrol olabilirdi diye konuşulmuş diye gördüm. Yani birkaç haber okudum bu şekilde. Ama ben Cino'nun gerçekten Leyla ile güzel uyduğunu düşünüyorum. Yani uyumlu olduklarını düşünüyorum. Ve çoğu izleyici de bu şekilde düşünüyor. Ufak bir kısım aslında başka bir başrol erkek oyuncu olabilir mi diye haber yaratmışlar. Ama ben öyle düşünmüyorum. Kendisinin güzel bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Ve aslında yakında da biliyorsunuz ki Leyla Cino'ya gerçekleri açıklayacak. Gerçekler de ortaya çıktığında Cino çok üzülecektir. Çünkü belki bilmeyenleriniz vardır. Aslında Cino Nur'un gerçek evladı, yani öz çocuğu. Ama kendisi evlatlık edinildiğini zannediyor. Yıllardır üvey evlat olarak büyütülmüş kendisi. Yani böyle bir durumla karşılaştığında çok üzülecektir. Adeta yıkılacaktır diye düşünüyorum ben. Ve Leyla'ya da bu konuda destek olacaktır. Çünkü adaletin yerini bulmasını o da isteyecektir. Her ne kadar gerçek annesi olsa da yani bu yaşananlara, yapılan bu acımasızlıklara sessiz kalacağını hiç sanmıyorum. Ve özellikle Leyla ile Cino'nun çocukluk aşklarını izlemek istiyoruz. O sahneler çok hoşuna gidecektir diye düşünüyorum izleyicilerin. Özellikle Leyla ile Cino'nun Nur ve Mali'den intikamlarını aldıkları sahneleri sabırsızlıkla bekliyorum diyebilirim. Dizinin adında da olduğu gibi hayat, aşk, adalet. Şu anda Leyla hayatı öğrendi. Yani o ufaklık yaşları yok artık. Hayatı öğrendi, kendini eğitmiş, çok da güzel eğitmiş. Harika bir şef olmuş. Ve onun haricinde hayatı öğrendikten sonra şu anda aşkına kavuşmak istiyor. Yani Cino'yu buldu. Ama gerçekleri henüz açıklayamıyor. Her ne kadar istese de Cino'ya gerçekleri şu an için açıklayamıyor. Ama 1-2 bölüm içerisinde Cino'ya gerçekleri açıklayacaktır ve aşk da yaşanacaktır. Yani bu efsanevi aşkın doğuşunu, alevlendiğini göreceğiz. Çocukluk aşkına kavuştuğunu göreceğiz Leyla'nın. Onun haricinde sonrasında adalet yerini bulacak. Yani Leyla ile Cino Mali ve Nur'dan intikamını ağır bir şekilde alacaktır diye düşünüyorum. Yani adalet değerini bulacak. Sonrasında da senaryomuz zaten bitmiş olacak.
Senaryo bittiğinde eğer ki daha da uzatmak isterlerse eğer yeni oyuncular katılacaktır diye düşünüyorum diziye. İlerleyen bölümlerde zaten büyük ihtimalle yeni karakterler katılacaktır. Başka oyuncular da göreceğiz dizimizi. Ama tadında bırakmalarını öneririm. Yani çok da uzun sürdüğünde biliyorsunuz ki dizi izleyicilerin aklında aslında güzel kalmıyor. Yani o sıkmaya başladığı durumdan sonra izleyicilerin aklında kötü kalıyor dizi. Tadında bırakırlarsa, güzel bir final yaparlarsa herkesin daha fazla hoşuna gideceğini düşünüyorum ben. Yani büyük ihtimalle 30 ila 35 bölüm kadar sürecektir. Ama ondan sonra senaryo tıkanmaya başlayabilir. Hepiniz bu arada hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup canlı yayınımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Çok teşekkür ederim destekleriniz için. Şu ana kadar burada bulunduğunuz için. Şu ana kadar 157 oy gelmiş. 160 oy gelmiş toplamda. Herkes diziyi beğendim taraftarı olmuş. Yani %97'lik kişi evet oy atmış. %3'lük minik bir kısım diziyi beğenmediğini söylemiş. Diziyi çok fazla kişi beğenmiş. Zaten bunu da reytinglerden görebiliyoruz. İkinci bölümde dizi ikinci miydi? Aynen ikinci bölümde dizi reytinglerde birinci sıraya çıktı biliyorsunuz ki. Üçüncü bölümü ben bakmadım ama yine reytingleri yüksekti. Ve bu şekilde devam etmesini istiyorum ben açıkçası. Erken final yapmasını asla istemiyorum. Çoğu izleyici de zaten diziyi çok beğenmiş. Azerbaycanlı kardeşlerimiz de çok beğenmiş. Buradan tekrardan onlara selam yolluyorum. Kendilerini çok seviyoruz. Oradan da çok büyük bir ilgi gördü dizimiz. Yurt dışından da Cemre Baysel'i seven çok büyük bir kitle var aslında. Kendisinin çok sağlam bir fan base'i var yurt dışından. Sadece Türkiye'den ve Azerbaycan'dan izlenmiyor yani dizimiz. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz bu arada arkadaşlar. Kanalımıza abone olup canlı yayınımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Çok teşekkür ederim destekleriniz için. Nur'un yapmış olduğu oyunculuğa çok fazla kötü yorum gelmiş. Biraz yorumlara ben odaklandım geçtiğimiz hafta ve ondan önceki haftada yazılan yorumları okudum. Çok büyük bir haber konusu olmuş aslında kendisi. Acımasızlığını konuşuyor herkes. Ama maalesef ki her ne kadar dizi karakteri olmuş olsa da Nur sonuç olarak gerçek hayatta da böyle insanlar mevcut. Yani dizinin de böylesine güzel bir sosyal sorumluluk projesi altında yapılan senaryonun aslında insanların biraz daha bilinçlenmesini sağlayacaktır diye düşünüyorum. İnşallah insanlar artık bu duruma susmazlar. Yani sessiz kalmazlar. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz bu arada arkadaşlar. Kanalımıza abone olup canlı yayınımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Çok teşekkür ederim destekleriniz için. Sizler neler düşünüyorsunuz? Diziyi beğendiniz mi? Başroller hakkında neler düşünüyorsunuz? Cemre Baysel'in oyunculuğu hakkında ne düşünüyorsunuz? Özellikle Minik Leyla hakkında ne düşünüyorsunuz? Biliyorsunuz ki kendisi efsane bir oyunculuk sergiliyor şu anda. Özellikle de o yaşta böylesine güzel bir oyunculuk sergilemesi bütün izleyicileri çok etkilemiş durumda. Ve kendisini de ilerleyen yaşlarında güzel yerlerde görüyorum ben. Hatta Cemre Baysel'in yaşlarına geldiğinde kendisi büyük ihtimalle başrol bir oyuncu olacaktır diye düşünüyorum. Şu anda hatta zaten başrol oyuncunun küçüklük halini canlandırıyor. Ve o yaşta böylesine güzel bir yetenek gerçekten takdir edilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Şu ana kadar toplamda 172 oy gelmiş. Çoğu kişi kendi aramızda öyle bir anket açtık. Leyla dizisini beğendiniz mi diye. %97'lik büyük bir kısım diziyi beğendiğini söylemiş. Evet oy atmış. %3'lük bir kısım ise ufak bir kısım ise diziyi beğenmediğini söyleyip hayır oy atmış. Ama reytinglerden anladığımız kadarıyla geçtiğimiz hafta ve ondan önceki bölümlerde reytinglerde birinci sıradan inmedi dizimiz. Ve bu şekilde devam etmesini istiyorum ben açıkçası. Çünkü böylesine güzel bir senaryonun uzun sürmesini isterim.
Ki izleyicilerin de düşüncelerinin bu yönde olduğunu düşünüyorum ben. Özellikle Minik Leyla'yı ben çok sevdim. Çünkü yani kendisi maksimum belki de 6-7 yaşlarında falan, belki de gerçi o kadar da küçük olmayabilir. Ama o yaştaki bu yetenek gerçekten takdire şayan diyebilirim. Takdir edilmesi gerekiyor diyebilirim. Kendisini de ilerleyen yaşlarda başrol oyuncu olarak göreceğimize eminim. Sizler neler düşünüyorsunuz? Dizinin senaryosunu beğendiniz mi? Oyuncuları beğendiniz mi? Hepiniz tekrardan hoş geldiniz bu arada arkadaşlar. Kanalımıza destek olmak için abone olup canlı yayınımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Çok teşekkür ederim destekleriniz için. Şu ana kadar burada bulunduğunuz için. Cemre Baysel'i biliyorsunuz ki geçtiğimiz sezonlarda da izledik. Kendisi aslında yaz dizilerinde rol alıyordu. Ama geçtiğimiz yıl Sakla Beni'de rol aldı kendisi, biliyorsunuz. Orada da başroldü. İncila karakteriyle. Oradaki göstermiş olduğu performans zaten efsaneydi. Oradaki performansından sonra şimdi de Leyla karakteriyle karşımıza çıktı. Cemre Baysel Türkiye'de çok seviliyor. Burada her ne kadar seviliyorsa yurt dışında da o kadar büyük bir kitlesi var aslında. Yani yurt dışında da bu kadar büyük bir kitlesi olması aslında dizinin reytinglerinin neden bu kadar yüksek olduğunu bizlere açıklıyor. Çünkü kendisi çok fazla sevilen bir oyuncu. Özellikle de Azerbaycanlı kardeşlerimiz de diziyi çok beğenmişler. Oradan da güzel bir reyting geldi açıkçası. Bu şekilde de devam etmesini istiyoruz. Böylesine güzel bir sosyal sorumluluk projesi altında yapılan dizinin ben çok uzun süre devam etmesini istiyorum. İzleyicilerin çoğu da bu yönde düşünüyordur diye görüyorum. Bakalım neler yaşanacak. Leyla bu bölüm Cino'ya gerçekleri açıklayamayacak büyük ihtimalle. Bir iki bölüm içerisinde Cino gerçekleri öğrenecektir. Çocukluk aşkına kavuşacaktır. Yaşanan bu olayların hepsinden sonra Cino Nur'un aslında gerçek annesi olduğunu öğrendiğinde ise çok üzülecektir diye düşünüyorum. Ve Leyla'ya destek olacaktır. Adaletin yerini bulmasını isteyecektir o da. Bakalım neler yaşanacak. Heyecanla bekliyoruz. Yani kendimi Cino'nun yerine koyuyorum. Aslında yıllardır gerçek annem yanımdayken ben aslında onu üvey annem olarak bildiğimi düşünüyorum. Ama tabii ki de bu her ne kadar dizide olsa Cino gerçekleri öğrendiğinde buna susmayacaktır. Tepkisiz kalmayacaktır. Adaletin yerini bulmasını isteyecektir. Leyla ve Cino'nun Nur ve Mali'den intikamını aldıkları sahneleri izlemek için sabırsızlanıyorum diyebilirim. Ki izleyiciler de şu anda bu sahneleri çok merakla bekliyorlardır diye düşünüyorum. Özellikle Leyla ile Cino'nun aşklarının doğuşunu çok merak ediyorlardır. Çocukluk aşklarına kavuştukları sahneleri izlemek için sabırsızlanıyorlardır diye düşünüyorum çoğu izleyicinin. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz bu arada arkadaşlar. Kanalımıza abone olup canlı yayınımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Çok teşekkür ederim destekleriniz için. Şu ana kadar burada bulunduğunuz için. Azerbaycanlı kardeşlerimize de tekrardan selamlar yolluyorum buradan. Çok seviyoruz sizleri. Diziye Azeri kardeşlerimizden de çok güzel bir ilgi geldi aslında. Bir takılma oldu yayında ama bakalım düzeldi mi? Allah Allah. Arkadaşlar yayını düzeltiyorum. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz bu arada arkadaşlar. Kanalımıza destek olmak için abone olup canlı yayınımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Çok teşekkür ederim destekleriniz için. Allah Allah, şu an ne oluyor?
Yayında ufak bir problem yaşadım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Hemen çözeceğim. Hepiniz hoş geldiniz bu arada arkadaşlar. Kanalımıza abone olup canlı yayınımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Çok teşekkür ederim destekleriniz için. Drop giriyor şu anda yayınıma. Hemen düzeltmeye çalışıyorum. Aslında sorunsuz olması gerekiyor ama şu an. Biraz daha düşürelim bitrate'i. İnternetimle alakalı bir problem yaşadım da arkadaşlar. İnşallah düzelecek şimdi. Allah Allah. Yüksek veriyor değil mi? Bir problem oldu anlamadım. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Kusura bakmayın, ufak bir problem yaşadım yayında. İnternetle alakalı bir problem yaşadım ama şu anda düzeldi. Görüntü kalitesinde belki ufak bir düşme yaşanmış olabilir ama çok da etkileyeceğini sanmıyorum. Şu anda düzeldi büyük ihtimalle. Bakalım. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup canlı yayınımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Çok teşekkür ederim destekleriniz için. Ufak bir problem yaşadım. İnternetimle alakalı. Kusura bakmayın aksaklık için. Şu anda kusursuz bağlantıdayız. Tamamdır. Düzeldi şu an. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz bu arada arkadaşlar. Şu ana kadar kendi aramızda bir anket yaptık. Şu ana kadar toplamda 260 oy gelmiş. 260 oydan %94'lük kısım diziyi beğendiğini söylemiş. %6'lık ufak bir kısım ise diziyi beğenmediği tarafında oy atmış. Ama çoğu kişi diziyi beğendiğini söylüyor. Bakalım. Yayın düştü mü tekrar? Bir problem oldu ama.
Düzeldi şu an tamamen. Tamamdır. Arkadaşlar kanalımıza abone olup canlı yayınımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Çok teşekkür ederim destekleriniz için. Ufak bir problem yaşadım. Şu anda sorun yok yayınımızda. Normal yazmışsınız. Çok teşekkür ederim. Sağ olun bilgilendirme için. Nerede kalmıştık? En son... Allah Allah. Niye kapanıyor burada? Sizler neler düşünüyorsunuz? Dizimizi beğendiniz mi? Geçtiğimiz bölüme güzel bir ilgi geldi çünkü. Güzel ve sağlam bir kitle izledi diyebilirim. Ratinglerde birinci sıralara çıktık yine. Dizinin aslında bu şekilde devam etmesini istiyorum ben açıkçası. Çünkü biliyorsunuz ki ratingler iyi ilerlerse uzun süre devam eder dizimiz. Şöyle en az bir 30 ila 35 bölüm izleyeceğimizi düşünüyorum ben. Ama ani düşüşler yaşarsa eğer reytinglerde dizimiz maalesef ki erken finale gidebilir. Ki erken final yapmasını asla istemeyiz. İnşallah uzun sürer diyorum. Bu şekilde de devam etmesini istiyorum açıkçası dizimizin. Çünkü böylesine güzel bir sosyal sorumluluk projesi altında yapılan dizinin uzun süre devam etmesini isterim ben. İzleyiciler de bu yönde düşünüyordur diye görüyorum. Çünkü çok büyük bir ilgi gelmiş durumda diziye karşı. Yorumlara dikkat ettim. Özellikle geçtiğimiz hafta ve ondan önceki hafta yapılan yorumlara özellikle okudum. Çoğu kişi diziyi beğendiğini ve uzun süre devam etmesini istediğini söylemiş. Özellikle Azerbaycanlı kardeşlerimiz tarafından da çok fazla beğenilmiş dizi. Buradan da Azerbaycan'a tekrar selamlar yolluyorum. Kendilerini çok seviyoruz. Oradan da tabii ki de dizimiz talep görünce hem Türkiye'den hem oradan izlenince reytinglerde uçuş yaşandı. Ve bu şekilde de aslında devam etmesini istiyorum. Çünkü dizinin senaryosu mükemmel. Böylesine güzel bir senaryonun da uzun süre devam etmesini isterim açıkçası. Çünkü insanların biraz daha bilinçlenmesi gerekiyor. Çocuklara karşı olan bu şiddetin artık bitmesi gerekiyor. Bir nebze de olsa insanların bilinçleneceğini düşünüyorum. Tekrardan insanların gözlerine bu şekilde sokulduğunda aslında biliyorsunuz tabii ki de dizi senaryosu olarak canlandırılıyor olabilir. Nur karakteri çok acımasız bir rol oynuyor şu anda. Ama maalesef ki gerçek hayatta da böyle insanlar mevcut. O yüzden aslında bu dizide bize anlatılmak istenen konu çocukların yaşadığı eziyetler ve zorluklar, şiddet. Bunların artık bitmesi ve insanların bu durumlara sessiz kalmaması gerektiğini gösteren bir dizi. Ve böylesine güzel bir senaryonun da ben çok uzun süre devam etmesini isterim açıkçası. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz bu arada arkadaşlar. Kanalımıza abone olup canlı yayınımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Çok teşekkür ederim destekleriniz için. Şu ana kadar burada bulunduğunuz için. Şöyle bir durum var. Leyla maalesef ki bu bölüm Cino'ya gerçekleri açıklamayacak. Birkaç bölüm sürecektir diye düşünüyorum gerçeklerin ortaya çıkması. Çünkü ne kadar erken açıklarsa dizi o kadar erken biter. Biraz senaryoyu uzatmak için yapılan hamleler olduğunu düşünüyorum ama sonuç olarak Leyla şu an her ne kadar istese de Cino'ya gerçekleri açıklayamaz. Bir şeylerden emin olması gerekiyor. Ama gerçekleri açıkladığında ise Cino ile Leyla'nın çocukluk aşkına kavuştukları sahneler izleyicilerin çok hoşuna gidecektir diye düşünüyorum ben. Bu sahneleri de sabırsızlıkla bekliyorum diyebilirim. Cino özellikle Nur'un aslında gerçek annesi olduğunu öğrendiğinde belki bilmeyenler vardır. Nur aslında Cino'yu üvey evlat olarak edinmiş olarak göstermiş ama aslında Cino Nur'un gerçek oğlu, gerçek evladı. Ama tabii ki de Cino bunu bilmiyor. İlerleyen bölümlerde Leyla eğer ki gerçekleri Cino'ya açıklarsa Cino çok büyük bir yıkılma yaşayacaktır. Çok üzülecektir diye düşünüyorum. Her ne kadar gerçek annesi olsa da bu duruma sessiz kalmayacaktır ve Leyla'ya destek olacaktır. Adaletin yerini bulmasını isteyecektir diye düşünüyorum. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz bu arada arkadaşlar. Kanalımıza abone olup canlı yayınımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Çok teşekkür ederim destekleriniz için. Şu ana kadar burada bulunduğunuz için. Görüntü kalitesinde bir problem yok diye umuyorum. Çünkü az önce bir problem yaşadım internetimde maalesef ki. Şu an için bir sorun yok.
Sizler neler düşünüyorsunuz? Senaryoyu beğendiniz mi? Cemre Baysel'in oyunculuğu hakkında ne düşünüyorsunuz? Kendisi biliyorsunuz ki çok fazla sevilen bir oyuncu. Özellikle Türkiye ve Azerbaycan'da çok sevilen bir oyuncu kendisi. Yurt dışında da bir o kadar fan kitlesi var diyebilirim. Yurt dışından da seviliyor yani. Ve başrolde oynadığı dizilerin çoğu tutuyor ve izleniyor. İnşallah bu dizide izlenmeye devam eder. Ratingleri bu şekilde yüksek ilerlemeye devam eder diyorum. Çünkü böylesine güzel bir senaryonun ben en az şöyle bir 30 ila 35 bölüm sürmesini isterim. Çünkü ele alınan konu biliyorsunuz ki çocuklara karşı olan bu şiddetin artık bitmesini örnekleyen bir dizi. Ve böylesine güzel sosyal sorumluluk projesi altında yapılan bir dizinin de uzun süre devam etmesini, ekranlarda kalmasını isterim diyebilirim. Sizler neler düşünüyorsunuz? Diziyi beğendiniz mi? Cemre Baysel'in oyunculuğu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olup canlı yayınımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Çok teşekkür ederim destekleriniz için. Şu ana kadar burada bulunduğunuz için. Nur hakkında, Nur ve Mali hakkında çok kötü yorumlar okudum geçtiğimiz hafta. Yani yakında Leyla Cino'ya gerçekleri açıklayacaktır ve Leyla ve Cino Nur ve Mali'den intikamlarını ağır bir şekilde alacaklardır. Çünkü biliyorsunuz ki çocukken çekmiş olduğu eziyetler çok zorluklarla büyüdüler. Ama artık çocuk değiller ve Nur'a yaptıklarının bedelini ağır bir şekilde ödetecektir diye düşünüyorum ben Leyla. İnşallah Leyla bakalım yakalanmaz. Çünkü biliyorsunuz ki Nur Ela'dan şüphelenmeye başladı. Yani Ela'nın Leyla olduğunu düşünüyor. Ve onun peşinde dolanıyor. Yani gerçekleri biraz daha kovalamaya başladılar. Çünkü öldüğünü zannediyorlardı ve mezara gidip kazdılar. İçinin boş olduklarını gördüklerinde ise çok şaşırdılar. Bu durumda da Leyla'yı bulmak için ellerindeki bütün imkanları kullanacaklardır diye düşünüyorum. Biliyorsunuz ki Nur yapmış olduğu planlarla, oyunlarla güzel bir yere ulaştı. Kendini güzel bir zirveye çıkarttı. Şu anda elinde çok sağlam bir güç var yani parasal olarak. Ve bunu kullanarak Leyla'yı bulmaya çalışacak. Ama bilmiyor ki aslında Leyla hemen yanında olacak. Ela'dan şüphelenmeye başladı ama Leyla bir yolunu bulacaktır. Yakında gerçekler de ortaya çıktığında ise Leyla intikamını almak için elindeki bütün imkanları kullanacaktır diye düşünüyorum. Özellikle Cino ile beraber bu intikamı alacaklar. Çünkü biliyorsunuz ki Cino aslında Nur'un gerçek oğlu. Ama gerçek oğlu olduğunu bilmiyor. Ve Leyla gerçekleri Cino'ya açıkladığında ise hem çocukluk aşkına kavuşmuş olacak, hem Nur'dan intikamını almak için yanına bir dost daha edinmiş olacak. Ki çünkü biliyorsunuz çocukken aynı acıları beraber çektiler. Ve birbirlerine destek olacaklardır diye düşünüyorum. Cino her ne kadar gerçek annesi olduğunu öğrenmiş olsa da adaletin yerini bulmasını isteyecektir. Yaptıklarının bedelini ağır bir şekilde ödemesini isteyecektir diye düşünüyorum. Sizler neler düşünüyorsunuz bu arada arkadaşlar? Bakalım şöyle bir. Şu ana kadar toplamda 300 oy gelmiş. Kendi aramızda öyle ufak bir anket yaptık. %94'lük kısım evet oyu atmış. %6'lık bir kısım ise diziyi beğenmediğini söylemiş. Leyla dizisini beğendiniz mi diye bir anket açtık. İsterseniz katılabilirsiniz. Çoğu kişi diziyi beğendiğini söylüyor ki zaten bu da reytinglerde rakamlar olarak kendisini gösteriyor. Türkiye'den çok büyük bir ilgi görmüş durumda dizimiz. Bir o kadar da Azerbaycanlı kardeşlerimiz tarafından da çok sevildi dizimiz. Arkadaşlar bu arada kanalımıza destek olmak için abone olup canlı yayınımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Çok teşekkür ederim destekleriniz için. Şu ana kadar burada bulunduğunuz için. Azerbaycan'a da tekrardan buradan selamlar yolluyorum. Çok seviyoruz kendilerini. Diziye de güzel bir ilgi gösterdiler. Ve reytinglerin aslında yüksek olmasının bir nedeni de Azerbaycanlı kardeşlerimizin de bu diziye göstermiş olduğu ilgiden kaynaklanıyor. İnşallah bu şekilde devam eder diyorum ben. Reytingler. Çünkü böylesine güzel bir senaryonun kısa sürmesini istemem. Uzun süre devam etmesini isteriz. Ki izleyicilerin çoğu da bu fikirdedir diye düşünüyorum. Yani uzun süre devam etmesini istiyordur diye düşünüyorum.
Bakalım neler yaşanacak. Merakla bekliyoruz. Bu bölüm Cino'nun gerçeklerini öğreneceğini söyleyenler olmuş. Ama maalesef ki bu bölüm Cino gerçekleri öğrenemeyecek. Önümüzdeki bölüm belki olabilir. Ama maksimum birkaç bölüm içerisinde Cino Leyla'yı öğrenecek ve çocukluk aşkına kavuşacaktır diye düşünüyorum. Ve bu sahneler ise izleyicilerin çok hoşuna gidecek. Ve özellikle bu sahneleri ben heyecanla bekliyorum, merakla bekliyorum diyebilirim. Merhabalar, hoş geldiniz. Tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Kanalımıza abone olup canlı yayınımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Çok teşekkür ederim destekleriniz için. Şu ana kadar burada bulunduğunuz için. Toplamda 300 oy gelmiş anketimize. Çoğu kişi diziyi beğendiğini söylüyor. %94'lük büyük bir kısım beğendiğini söylemiş. Bu da zaten reytinglerde kendisini gösteriyor. İnşallah bu şekilde devam eder. Bakalım neler yaşanacak. Biliyorsunuz ki dizimiz daha yeni başladı. Bu akşam 4. bölüm yayınlanıyor. Ve yani ilk 4 bölümden bu kadar güzel bir reytinglere ulaşmış olması açıkçası benim çok hoşuma gitti diyebilirim. Çünkü dizinin senaryosu mükemmel. Başrolde Cemre Baysel var. Ki ben Cemre Baysel'e kendim hayranım. Kendisinin bütün dizilerini izledim. Filmlerini izledim. Aslında kendisi genelde yaz dizilerinde rol alıyordu. Ama geçtiğimiz yıl biliyorsunuz ki Sakla Beni dizisinde yer aldı. Ve gerçekten mükemmel bir oyunculuk sergiledi İncila karakteriyle. Şimdi de karşımıza Leyla karakteriyle çıktı. Ve bu dizide çok daha güzel bir oyunculuk sergilediğini düşünüyorum ben. Çünkü bu dizinin senaryosu gerçekten çok iyi. Özellikle de minik Leyla hakkında neler düşünüyorsunuz? O konuda fikirlerinizi çok merak ediyorum. Çünkü minik Leyla efsane bir oyunculuk sergiliyor şu anda. O yaşta bu yetenek büyük bir haber konusu oldu. Gerçekten takdir edilmesi gerekiyor. İlerleyen yaşlarda da kendisini başka dizilerde de göreceğimize eminim ben. Yani minnacık çocuk gerçekten mükemmel bir oyunculuk sergiliyor şu anda. Yani Cemre Baysel'in yaşlarına geldiğinde kendisini bence kesinlikle başrol oyuncu olarak göreceğiz diye düşünüyorum ben. Çünkü bu yaşta böyle yetenekliyse eğer ilerleyen yaşlarında efsane bir yeteneği daha da yeteneği katlanarak büyüyecektir diye düşünüyorum. Biliyorsunuz ki yeni başlayan diziler genelde ilk bölümlerden çok fazla ilgi görmüyor. Fakat Leyla dizimiz gerçekten çok iyi bir ilgi gördü. İlk bölümden itibaren reytinglerden birinci sıralardan inmiyor ve inşallah bu şekilde devam edecektir diye düşünüyorum. Kartopu etkisi oldu büyük ihtimalle. Yani ilk bölümden sonra kartopu etkisine girdi ve büyüyerek devam ediyor şu anda kitlesi ve inşallah daha da büyür ve uzun süre devam eder diyorum. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz bu arada arkadaşlar. Kanalımıza destek olmak için abone olup canlı yayınımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Çok teşekkür ederim destekleriniz için. Azerbaycan'a da buradan tekrar selamlar olsun. Çok seviyoruz sizleri. Kendileri de biliyorsunuz ki diziye çok büyük bir ilgi göstermiş durumda. Azeri kardeşlerimiz tarafından da güzel izleniyor şu anda dizimiz. Ve reytinglerin de artış göstermesine de neden oluyor bu. Özellikle reytinglerin düşmemesi çok önemli. Çünkü biliyorsunuz reytinglerde ani düşüş yaşayan diziler bir anda erken finale gidebiliyorlar. Böylesine güzel bir senaryonun da erkenden final yapmasını ben istemem açıkçası. Dizinin senaryosu her ne kadar yurt dışından uyarlama olmuş olsa da sonuç olarak birkaç bölüm, yani ilk bir iki bölümde dizinin senaryosu belki çok benzer olarak uygulanmış olabilir. Ama ilerleyen bölümlerde aynı şekilde ilerlemeyecektir. Senaristler kalem oynatıyorlar yani illaki. Senaristlerin de eline emeğini sağlık diyorum. Çünkü böylesine güzel bir senaryonun Türkiye'de şu anda vizyonda olması benim çok hoşuma gitti diyebilirim. Çünkü insanların biraz daha bilinçlenmesi gerekiyor. Yaşanan bu olaylardan sonra sessiz kalmamamız gerektiğini düşünüyorum. İnşallah biraz daha, yani bir nebze de olsa insanların gözü açılır ve bu durumlar biter diyorum. Tekrar da aynı konulardan bahsedip aslında canınızı sıkmak istemem. Ama çocuklara karşı olan bu şiddet ve istismarın artık bitmesi gerekiyor. Ve insanların da bu konulara karşı sessiz kalmaması gerektiğini düşünüyorum.
böylesine güzel bir dizi senaryosuyla da bunu insanlara göstermeleri gerçekten takdir edilmesi gerekiyor. Özellikle de başrolde Cemre Baysel'in bulunması benim çok hoşuma gitti. İnşallah bu şekilde devam eder reytingler ve uzun süre devam eder dizimiz. Ben en az şöyle bir 30-35 bölüm izlemek istiyorum. Yani daha uzun sürer mi diye soranlar olmuştu geçtiğimiz hafta. Yani dizinin konusu belli bir yere kadar devam edecektir. Yani 30 ila 35 bölüm sürükleyebilir belki konu. Ama belli bir yerden sonra biliyorsunuz ki senaryo tıkanacak. Şu anda Leyla hayatı yaşadı. Yani o çocukken yaşadığı acıları bıraktı, hayatı öğrendi ve kendisini çok güzel bir hayat kurmuş. Efsane bir şef olmuş durumda. Dizinin adında olduğu gibi hayat, aşk, adalet. Yani Leyla hayatı öğrendi. Şu an hayatın içinde. Aşkını yaşayacak. Yani Cino çocukluk aşkına kavuşacak. Çocukluk aşkına kavuştuktan sonra ise Leyla ile Cino Nur ve Mali'den intikamlarını alacaklar. Yani adalet yerini bulacak. Bu üç konu da tamamlandıktan sonra maalesef ki senaryoda ilerleyecek bir durum olmayacak. Yani senaryo daha fazla uzatılamayacaktır. E, Bu konular bittikten sonra da final yapacaklarını düşünüyorum ben. Tabi diziye ilerleyen bölümlerde yeni karakterler de katılabilir. Bilmiyorum. Bakalım neler yaşanacak. Heyecanla bekliyoruz. Yani ama birkaç bölüm içerisinde bu bölüm maalesef ki Cino gerçekleri öğrenemeyecek biliyorsunuz ki. Önümüzdeki bölüm ya da birkaç bölüm içerisinde Leyla Cino'ya bütün gerçekleri açıklayacaktır diye düşünüyorum ben. Ve en sonunda çocukluk aşkına kavuşacaktır. Aleykümselam, hoş geldiniz. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olup canlı yayınımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Çok teşekkür ederim destekleriniz için. Şu ana kadar toplamda 315 oy gelmiş. %94'lük bir kısım diziyi beğendiğini söylemiş. %6'lık ufak bir kısım ise hayır oy atmış. Diziyi beğenmemiş. Her ne kadar kendi aramızda yapmış olduğumuz bir anket olmuş olsa da bu. Sonuç olarak çoğunluk, yani çoğu kişi diziyi beğendiğini söylüyor. İnşallah bu şekilde devam eder diyorum. Reytingler biliyorsunuz ki bu şekilde devam ederse dizi de uzun süre devam eder ve erkenden final yapmaz. Ama reytinglerde ani düşüş yapan diziler bir anda ortadan kaybolabiliyor biliyorsunuz. Daha önceden, yani geçmişte bu tarz durumlar gördük. Yani reytinglerin ani düşüş yaşandığı dizilerde bir anda erken finale gidilebiliyor. Ama ben bu dizinin, yani Leyla dizisinin bu şekilde olacağını sanmıyorum. Çünkü başrol oyuncuları harika. Özellikle Cemre Baysel'in bu dizide yer aldığını görmek beni çok mutlu etti diyebilirim. Böylesine güzel bir sosyal sorumluluk projesi altında başrolünde özellikle Cemre Baysel olması izleyicilerin çok hoşuna gitmiş durumda. Bakalım ne kadar sürecek dizimiz. Merakla bekliyoruz. Bu bölüm Cino gerçekleri öğrenemeyecek. Birkaç bölüm içerisinde gerçekler aydınlanacaktır diye düşünüyorum. Nur Leyla'nın peşine düşecek. Ama hemen tabii ki de Leyla'yı bulamayacak. Ama hani Ela'dan şüphelenmeye başlayacak. Yani onun Leyla olduğunu düşünüyor şu anda. Bakalım neler yaşanacak. Heyecanla bekliyoruz. Sizler neler düşünüyorsunuz bu arada? Senaryoyu beğendiniz mi? Başroller hakkında neler düşünüyorsunuz? Özellikle minik Leyla hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani küçük Leyla karakterini canlandıran kız hakkında ne düşünüyorsunuz? Kendisi efsane bir yeteneğe sahip çünkü. O yaşta böylesine güzel bir yeteneğe sahip olması gerçekten takdir edilmesi gerekiyor. Gerçekten kendisini kutluyorum. İlerleyen yaşlarında da zaten kendisini başka dizilerde göreceğimize eminim. Hatta Cemre Baysel'in yaşlarına geldiğinde ise büyük ihtimalle kendisi bir başrol oyuncusu olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü böylesine güzel bir yeteneği varsa, daha bu yaşında böylesine güzel bir yeteneği varsa eğer, ilerleyen yaşlarında çok çok daha güzel yeteneklere kavuşacaktır diye düşünüyorum. Katlanarak ilerleyecektir diye düşünüyorum. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz bu arada arkadaşlar. Kanalımıza abone olup canlı yayınımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Çok teşekkür ederim destekleriniz için. Şu ana kadar burada bulunduğunuz için. Dizinin senaryosunu beğendiniz mi siz peki? Biliyorsunuz ki
Dizinin senaryosu yurt dışından Türkiye'ye uyarlanmış durumda. Her ne kadar uyarlama bir senaryo olmuş olsa da son zamanlarda yaşanan bu kötü olaylardan sonra böylesine güzel bir senaryoyu Türkiye televizyonlarında izlemek aslında bizleri çok mutlu etti diyebilirim. Çünkü insanların bir tık daha bilinçlenmesi gerekiyor ve bu konulara da susmamamız gerektiğini anlatan bir dizi aslında. Bilinçlenmemiz gerektiğini düşünüyorum ben. İnşallah bakalım insanların gözüne sokarak bunu tekrardan insanlara tekrar göstermiş olacağız diye düşünüyorum ben. Bakalım neler yaşanacak. Bu bölüm büyük ihtimalle Juno gerçekleri öğrenemeyecek. Ama maksimum birkaç bölüm içerisinde Leyla Juno'ya gerçekleri açıklayacaktır. Her ne kadar şu anda çocukluk aşkına kavuşmak istese de gerçekleri emin olmadan açıklamak istemiyor Leyla. Biliyorsunuz ki Nur'dan intikamını almak için çaba gösteriyor şu anda. Gerçekleri de açıklamış olsaydı eğer Juno'nun nasıl bir tepki vereceğini bilmiyor. O yüzden açıkçası çekinceleri var diyebilirim. Juno'nun nasıl bir tepki vereceğini bilemediği için gerçekleri açıklamaktan da çekiniyor diyebilirim. Ama Leyla eğer ki Juno'ya Nur'un aslında gerçek annesi olduğunu söylerse eğer Juno her ne kadar gerçek annesi olsa da adaletin yerini bulmasını isteyecektir. Ve Leyla ile Mali'den intikamlarını almak isteyecektir. Özellikle Leyla ile Juno'nun Nur ve Mali'den intikamlarını aldıkları sahneleri, yani adaletin yerini bulduğu sahneleri izlemek için sabırsızlanıyorum diyebilirim. Ve Juno ile Leyla'nın da çocukluk aşklarını yaşadıkları sahneler izleyicilerin çok hoşuna gidecektir diye düşünüyorum. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz bu arada arkadaşlar. Kanalımıza abone olup canlı yayınımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Çok teşekkür ederim destekleriniz için. Şu ana kadar burada bulunduğunuz için. Toplamda Leyla dizisini beğendiniz mi diye bir anket yaptık. Öyle kendi aramızda yapmış olduğumuz ufak bir anket bu. Toplamda 328 oy gelmiş. %94'lük büyük bir kısım diziyi beğendiğini söylemiş. Ki zaten geçtiğimiz hafta okuduğum yorumlara göre dizinin asla final yapmasını istemeyen çok büyük bir kitle var. Ve uzun süre devam etmesini istiyor çoğu kişi. Açıkçası ben de öyle olsun isterim. Çünkü dizinin senaryosu mükemmel. İnsanları bir tık daha bilinçlendirmeye yönelik bir senaryosu var. İzlediğimiz çoğu senaryo biliyorsunuz ki garip senaryolar gördük bu zamana kadar. Saçma sapan senaryolar izledik. Böylesine güzel bir sosyal sorumluluk projesi altında yapılan dizinin ben uzun süre devam etmesini isterim diyebilirim. Yani %94'lük büyük bir kısım da zaten evet oyu atarak bunu belirtmiş. Ki geçtiğimiz hafta ve ondan önceki haftalarda da reytinglerde birinci sıradan inmedi çarşamba günü Leyla dizimiz. İnşallah bu rakamlarda devam eder ve izleyicilerin istediği gibi en az şöyle bir 30 ila 35 bölüm devam eder diyorum. Arkadaşlar bu arada kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Canlı yayınımızı da beğenirseniz çok sevinirim. Çok teşekkür ederim destekleriniz için. Azerbaycan'a da tekrar selamlar olsun buradan. Çok seviyoruz kendilerini. Biliyorsunuz ki orada da Türkiye'de çekilen diziler çok büyük bir ilgi görüyor. Çok beğeniliyor. Ve Leyla dizisi de özellikle orada çok büyük bir ilgi toplamış durumda. Ratinglerde de aslında bu rakamların ne kadar yüksek olduğunu, neden bu kadar yüksek olduğunu belli ediyor. Arkadaşlar benden bu akşamlık bu kadardı. Şu ana kadar izlediğiniz için, canlı yayında bulunduğunuz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza destek olmak için abone olup canlı yayınımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Çok teşekkür ederim destekleriniz için. Azerbaycanlı kardeşlerime de tekrardan buradan selamlar yolluyorum. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.